Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuçlu, kremalı şahane bir kış keki tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listemize açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Tarifimiz için öncelikle 3 adet oda ısısında bekletilmiş yumurtayı uygun bir çırpma kabının içerisine alıp mikserle köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Ardından üzerine 1 paket toz vanilin ve 1 su bardağı toz şeker ilavesi yaparak tamamen beyazlayana kadar çırpmaya devam edelim. Vanilini özellikle bu aşamada ilave ediyorum ki daha sonrasında kekimizden yumurtanın kokusu ve tadı gelmesin. Sizlere de tavsiyem bu yönde. Ortalama 4-5 dakika kadar çırptıktan sonra bu aşamadan sonra mikseri kullanmayalım. Hemen üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı da süt ilavesi yapalım. Kullandığımız malzemelerin tamamının oda ısısında olmasına dikkat edelim. Son olarak ise toz malzemelerimizi öncelikle 1 paket kabartma tozunu, ardından ise 2,5 su bardağı kadar unu eleyerek ekleyelim. Bir taraftan eleyerek ekleyip diğer taraftan ise karıştıralım. Kullandığımız malzemelerin katılığına, sıvılığına göre bile 1 yemek kaşığı kadar oynama olabilir. O yüzden kontrollü ilave etmenizi tavsiye ediyorum. Son olarak yine güzel bir kıvam alması açısından mikserle çırptım. Dilerseniz çırpıcı yardımıyla da çırpabilirsiniz. Kıvamı da bu şekilde oldu. Şöyle kenarlarını tekrardan içe doğru getirip tamamen pürüzsüz olması için bir kez daha çırptım. Şimdi geçelim havuçlarımızı hazırlamaya. Öncelikle 3 adet havucu güzelce yıkayıp ardından kabuklarını ince bir şekilde soyalım. Daha sonrasında ise rendenin iri gözünden geçirelim. Tarifimizin en önemli püf noktalarından birisi havuçları eklemeden önce üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar nişasta ilavesi yapıp havuçlarımızı tamamen nişastaya bulayalım ki daha sonrasında kekimiz pişerken havuçlar dibine çökmesin. Eğer nişastanız yoksa onun yerine un da kullanabilirsiniz. Lakin unu çok fazla kullanmamaya dikkat edin ki içerisinde hamurlaşma olmasın. Ardından hazırlamış olduğumuz kek harcının üzerine ilave edelim. Ve son olarak da 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi ekleyelim. İsteğe bağlı 1 tatlı kaşığı kadar da tarçın kullanabilirsiniz. Oğlum tarçını çok sevmediği için ben kullanmamayı tercih ettim. Ve bu şekilde karıştırarak işimize devam edelim. Bu aşamadan sonra sadece karıştırmamız yeterli olacaktır. Şimdi hazır olan kek harcımızı kek kalıbımızın içerisine boşaltmadan önce öncelikle kalıbımızı güzelce yağlayalım. Ben her ihtimale karşı bu şekilde küçük bir yağlı kağıt kesip dibine koydum. Ardından kenarlarını ise fırça yardımıyla yağladım. Dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Kek harcımızı kalıba aldıktan sonra kalıbımızı birkaç kez sallayıp düz bir zemin üzerine vuralım ki içerisinde herhangi bir hava kabarcığı kalmasın. Ardından önceden ısıtılmış 165-170 derece fırında pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 40-45 dakikadır. Fırından fırına süre değişebilmektedir. En az 25 dakika boyunca kesinlikle fırının kapağını açmayalım ve fırından çıkarmadan önce mutlaka bir kürdan testi uygulayalım. Ardından fırından aldığımız keki ters çıkartıp tamamen soğumasını bekleyelim. Altındaki fırın kağıdını da bu şekilde çekip çıkardım. O soğurken şimdi geçelim kremamızı hazırlamaya. Krema için 1 çay bardağı sütü, 1 paket krem şanti ile güzelce çırpalım. Bazen konuşurken sözleri unutabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Mikserle bu şekilde önce karıştırdım ki etrafa sıçramasın. Ardından tamamen kıvam alıncaya kadar çırptım. Zaten sütü az kullandığımız için hızlı bir şekilde kıvam alacaktır. Bu aşamada üzerine 200 gram kadar da labne peyniri ekliyorum. Kullandığınız labnenin tuzsuz olmasına dikkat edin. Yani pastalarda ve tatlılarda kullanılabilir olması önemli.
Eğer labne kullanmak istemezseniz, yani peynir tadını sevmiyor iseniz, onun yerine krema da kullanabilirsiniz. Ama labne kesinlikle çok daha güzel yakışacaktır, özellikle bu tarife. Tatlılık oranı az olduğu için, yani çok fazla kem şirin olduğu için bu aşamada üzerine 3 yemek kaşığı kadar da pudra şekeri ekledim. İsteğe bağlı pudra şekeri yerine bal ilave edebilirsiniz. Bal da çok güzel yakışacaktır. Yine tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar kremamızı çırpalım. Ortalama 3-5 dakika kadar çırpmanız yeterli olacaktır. Harika kıvamlı bir krema elde ettik. Bu arada kekimiz de artık soğumuş. Şimdi ortadan ikiye güzelce keselim. Ortası birazcık kabarık olduğu için ters çevirdiğimde bu şekilde kırılma olmuş, ama hiçbir sorun değil. Yani bunu sorun etmenize gerek yok. Orta kısmından hatta kekin birazcık aldım ki çok fazla yüksek olmasın. Gördüğünüz gibi içerisi de çok güzel bir şekilde pişmiş. Şimdi kremamızı krema torbasının içerisine alalım. Eğer krema torbanız yok ise, yani bu şekilde bir aparatınız veya uçluğunuz yok ise bunu yapmayabilirsiniz. Normal kaşıkla arasına sürüp katlar üst üste de koyabilirsiniz. Bu arada kremayı hiç bekletmeden hemen kullandım. Ama birazcık bekletirseniz kıvamı çok daha güzel olacaktır. Ucuna da bu şekilde bir duy takıp ardından üzerini süslemeye başladım. Gördüğünüz gibi kremamızın kıvamı da gerçekten çok güzel. Ara katına bu şekilde krema koyduktan sonra diğer katını üzerine alalım. Bu arada az önce de söylemiştim, kekimiz tamamen soğuk olmalı. Soğutmadan kesinlikle kremayı eklemeyin. Aksi takdirde krema tamamen yumuşalıp içerisinde su gibi olacaktır. Ve son olarak üzerini de güzelce süsledim. Az önce de söylediğim gibi dilerseniz kremayı normal üzerine sürebilirsiniz kaşıkla. Ve son olarak üzerine birazcık da toz fıstık serpiştirip ardından bu şekilde frenk üzümü koydum ki birazcık sunumu güzel olsun. Ve pastamız artık hazır. Hiç dinlendirmeden kestim. Eğer dinlendirirseniz çok daha güzel ve de lezzetli olacaktır. Kesinlikle özellikle kış aylarında yapabileceğiniz en lezzetli kek, hatta pasta tarifi diyebilirim. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Eğer denerseniz, denedikten sonra deneyecek olan arkadaşlara da fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Ve kremalı havuçlu kış pastamız artık servise hazırdır. Gördüğünüz gibi görüntüsü de gerçekten çok güzel. Tadı da eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Biz çok beğendik. Bir gün içerisinde hemen bitti diyebilirim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer beğendiyseniz videomu beğenebilir, paylaşabilir ve de kaydedebilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.